Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Pratik, lezzetli misafir menüsü tarifi hazırlıyorum. Çiğ köfte tarifimiz için hemen başlıyoruz. 4 su bardağı ince köftelik esmer ve sarı bulguru karışık olacak şekilde yoğurma kabının içine alıyorum. 2,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. 2 su bardağı kaynar sıcak suyu ilave edelim. Karıştıralım. Üzerini kapatarak demlenmesi için bir kenara kaldıralım. Et bulgurum şişti. Karıştırıyorum. 2 tane büyük kuru soğanı rendeledim. Suyunu sıktım. Üzerine ekliyorum. Baharatları ekliyorum. Açıklama kısmında baharatlara ulaşabilirsiniz. 1 su bardağı dolusu domates suyu. 1 tane limonun suyu. 3 büyük yemek kaşığı biber salçası. 1 su bardağı da sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Emek verdiğim bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evet, hamur yoğurma aparatını alıyorum. Şöyle 20-22 dakika macun kıvamına gelene kadar 4. ayarda çiğ köftemi yoğuruyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Çok güzel bir şekilde yoğurdum. Eldivenle şöyle bir lokmalık olacak şekilde videodaki gibi porsiyonluk olarak hazırlıyorum. Kıvamı, lezzeti, baharatların ölçüsü gerçekten muhteşem oldu. Bu tarifi mutlaka deneyin. Evet, kalanını da şöyle bir buzdolap kabının içine alarak buzdolabının alt tarafında dinlendiriyorum. Evet, birinci servis tabağım hazır. Evet, ikinci servis tabağımını da biraz dinlendirdikten sonra ertesi gün hazırladım. Limon ve marul yapraklarımla ikramı hazırlıyorum. Çiğ köftemiz hazır. Evet, yaprak sarmam var. Bir tane limonu dilimleyerek üzerine alıyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz serptikten sonra tavuk sulu normal suyu ilave ediyorum. Yapraklarla üzerini kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte suyu bitene kadar pişirmeyi bırakıyorum. Kontrol ettim, suyu azalmış. Üzerindeki yaprakları toplayarak atıyorum. Üzerine bolca sıvı yağ gezdirerek pişirmeyi bırakıyorum. Evet, dinlendirdiğim yaprak sarmam hazır. Gerçekten muhteşem oldu. Lokum gibi. İkinci
Tencereyi de aynı yöntemle pişirdim. İkinci tencerem de hazır. Pirinç pilavım için 2 yemek kaşığı tarta, 1 yemek kaşığı tereyağı sıvı yağda erittim. Bolca arpa şehriye ekliyorum. Sürekli karıştırarak arpa şehriyenin rengi değişene kadar kavuralım. 2,5 su bardağı pirinci ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sürekli karıştırarak kavuruyorum. Evet, 5 su bardağına yakın sıcak kaynar su ilavesi yapıyorum. Suyu pirinçlerin üzerine çıkacak kadar da ayarlayabilirsiniz. Suyuna da çok az tuz ekliyorum. Haşlanmış nohut ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Suyu tamamen azalana kadar pişirmeye bırakıyorum. Kaynayınca altını kısıyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Suyunu tamamen çekmiş, altını kapatarak demlenmeye bırakıyorum. Evet, nohutlu, şehriyeli pirinç pilavım hazır. Şöyle bir karıştırıyorum. Tane tane oldu. Gördüğünüz gibi muhteşem. Pilavım da hazır. Su böreğim var. Hazır yufkadan hazırladım. Tavada döndüre döndüre nar gibi kızartıyorum. Kapak yardımıyla ters çeviriyorum. Tavaya tereyağı alarak tekrardan tavaya böreğimi alarak kontrollü bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet, şöyle bir kontrol ediyorum. Pişmemiş, daha pişirmeye devam ediyorum. Piştikten sonra servis tabağına alarak soğumaya bırakıyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Tamamen soğuttuktan sonra dilimlere kesebilirsiniz. Şöyle dilimler halinde keserek su böreğimi de hazırlıyorum. Su böreğim de hazır. Kaymaklı, sodalı, cevizli 60 kat baklavamı da servise hazırlıyorum. Evet, baklavam da hazır. Tarifini açıklama kısmından veya kanalımdan ulaşabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.